Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekli de, lezzeti de şahane bir tuzlu kurabiye tarifiyle geldim. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Yoğurma kabımıza 200 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ya da margarini alalım. Üzerine yarım su bardağından biraz eksik sıvı yağı, 2 yemek kaşığı kadar yoğurdu, 1 adet yumurtanın beyazını, birer tatlı kaşığı kadar şeker ve tuzu ekleyelim. Ardından üzerine 1 yemek kaşığı kadar sirke ekleyelim. Ben üzüm sirkesi kullandım. Elinizde elma sirkesi varsa onu da ekleyebilirsiniz. Sonrasında bütün malzemeler birbirine girişinceye kadar, homojen hale gelinceye kadar karıştıralım. Ardından unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir miktar un ekledikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar kabartma tozunu ekledim ve yoğurmaya başladım. Belirttiğim gibi unu kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var. Ununuz ne çok sert ne de çok cıvık olmalı. Kıvamının nasıl olması gerektiğini, son halini sizlere birazdan göstereceğim. Şöyle şekil almaya müsait, oldukça müsait, çok sert olmayan kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuruyoruz. Hamuru toparladıktan sonra birazdan şekil verme işlemine geçeceğim. Ben toplamda 4 su bardağı kadar un kullandım. Kullandığınız un miktarı değişkenlik gösterebilir. Bunun için kontrolle ekleyin lütfen. Hamurumun dokusu bu şekilde, yumuşaklığı bu şekilde. Artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Dilediğiniz farklı şekillerde hazırlayabilirsiniz bu kurabiyeyi. Ben şöyle çatalla şekil vermek istedim. Büyük boy çatal kullandım. Cevizden küçük, fındıktan büyük parçalar kopardım ve şöyle çatalın dış kısmına elimle yerleştirdim. Sonrasında yuvarlayarak çatalın şeklini almasını sağladım. Görüntüsü çok güzel oluyor böyle yaptığınızda. Tek lokmalık, şık sunumlu, harika bir kurabiye oluyor. Bu şekilde hazırlamak yerine daha kolay olsun isterseniz elinizde yuvarlayarak tek lokmalık kurabiyeler yapabilirsiniz. Ya da pastane tuzlusu, pastane kurabiyesi şekilleri verebilirsiniz. İnternette aradığınızda, YouTube'da baktığınızda tuzlu kurabiye şekilleri onlarca şekli mevcut. İstediğiniz farklı formlarda hazırlayabilirsiniz. Birden fazla şekilde yapabilirsiniz. Bunları da belirtmek istedim. Ben dediğim gibi bu sefer farklı bir şekilde hazırlamak istedim. Şekli de, sunumu, lezzeti de harika oldu. Yumurtanın beyazını hamurunda kullanmıştık, sarısını da ayırmıştım. Sarısını şöyle biraz karıştırdıktan sonra kurabiyelerin her yerine gelecek şekilde fırçayla dağıttım. Çünkü küçük küçük olduğu için kurabiyeler biraz dağıtırken tabii zaman alıyor. Ama sonrasında yiyeceğimiz zamanı düşünerek kendimizi motive etmeliyiz bu tarz tarifler yaptığımızda bence. Ben şahsen öyle yapıyorum. Bu kısımları birazcık kısa keseceğim. Yumurtayı dağıttıktan sonra üzerine susam ve çörek otu ekledim. Sade bir şekilde de fırına verebilirsiniz elbette. Ya da haşhaş da ekleyebilirsiniz. O da çok yakışıyor. Diğer tarafta fırınımı 180 derecede ısıttım. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında ortalama 20 dakika kadar pişirelim. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Fırından fırına pişme süresi değişkenlik gösterebilir. Sıcağı çıktıktan sonra servis tabağına aldım ve sizlere yakından görüntüsünü göstermek istedim. Denediğiniz takdirde ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Uzun sürede tazeliğini koruyan bir tarif. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.